Oxford tarafına gideceğiz. İşte şu an Great Hall'a giriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla araba kiraladık. Oxford tarafına gideceğiz. Rota boyunca da belki birkaç noktaya da uğrarız. Şu an hava 9 derece. Güneşli açık bir hava var. Gün içinde de 15 dereceye kadar çıkacak. Türkiye'den güneşi getirdik. Arkadaşlarımız dedi ki son 5-6 aydır güneşe hasret kalmışlar. Şansımıza biz de güneşle beraber geldik. Çünkü güneş biziz. Biz arabayı Heathrow'da Avis'ten kiraladık. Havalimanının içerisinde değil direkt araç kiralama ofisleri. 2 numaralı terminale gittiğinizde 0. katta ineceksiniz. Daha sonra dışarı çıktığınızda otobüs durakları var. 7-8 numaralı otobüs durağına gidiyorsunuz. Oradan hangi araba kiralama firmasından aracınızı kiraladıysanız oranın shuttle'larına binip sizi 5 dakika civarında bir yolla araç kiralama ofislerine bırakıyor. Londra'dan sadece 20 dakika giderek adeta 1000 sene önceye gidebiliyorsunuz. Şu an Windsor kasabasındayız. Arkamda gördüğünüz Windsor Kalesi dünyada aktif olarak kullanılan en eski ve en büyük kalelerden birisi olarak geçiyor. Burası sadece bir turistik yer değil, hala Kraliyet Sarayı olarak kullanılıyor. Kalenin içerisinde bulunan St. George Chapel'in içerisinde de 2. Elizabeth ve Prens Philip'in mezarları bulunuyor. 11. yüzyıldan beri krallar burada yaşıyormuş. Kraliçe 2. Elizabeth hafta sonları burada geçiriyormuş. 11. yüzyılda William the Conqueror tarafından yaptırılmış burası. O günden beri her yüzyılda bir kral veya kraliçe buraya bir şeyler eklemiş. Yani bu kale aslında yaşayan bir tarih kitabı. Windsor'da bir tane gelenek var. En uzun süre yönettiği bir kraliçe Victoria için onun anısına 6,37 kilometrelik bir yürüyüş rotası var. Neden 6,37 kilometre? Çünkü onun yönetim süresi 63 sene ve 7 ay.
Windsor Kalesi'nden çıktık. Oxford'a gidiyoruz. 1,5 saatlik bir yolumuz var. Küçüklüğümüzden beri İngilizce kitaplarının üstünde gördüğümüz Oxford. Bakalım nasıl bir yermiş. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim adım Şehirler. Buradan takip edin. Şuradan bir yer. Hadi bakalım. Oxford'a geldik. Arabamızı Westgate AVM'nin otoparkına park ettik. AVM şehrin hemen girişinde bulunuyor. Ya bu civarda park etmek için en mantıklı yerlerden birisi diye düşünüyoruz. 3-4 saat arası park etmek 8,5 pound olarak yazmışlardı. Şimdi şehri gezmeye başlayacağız. Hadi. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite. Şimdi Queen Street üzerinden Oxford kasabasına giriş yapıyoruz. Hadi başlayalım. Cosa sentire il video di questa Morella? Queen Street üzerinden üniversiteye doğru yürüdüğünüzde Covered Market, yani buranın kapalı çarşısı. Buraya geldiğinizde çeşitli yemek yerleri, İtalyan restoranları, hatta Etiyopya kafe bile varmış. Lübnan mutfağı vardı. Ayrıca çeşitli böyle hediyelik eşya mağazaları, kıyafet, basım merkezi varmış mesela burada. Ya güzel gözüküyor. Şehrin, kasabanın en eski, en tarihi alışveriş merkezlerinden birisi. Bence bir uğrayabilirsiniz. Ne kadar farklı ülkelerin şeyleri var, restoranları var ya. Orada biraz önce Gürcistan vardı. Lübnan, Kolombiya. İstediğiniz her ülkenin mutfağı burada var galiba neredeyse. Londra'da Türk berberleri çok meşhurmuş. Hatta başka ülkeden olanlar kendilerini Türk berberi gibi tanıtıp yani kandırabiliyorlarmış insanları. Burada da şekil şukul, ışıklı bir şeyler yapmışlar. Burada da Tayland mutfağı varmış. Burası ne? Burası da Çin mutfağı mı? Kore mi, Çin mi? Çin.
Burası Radcliffe Kamera. 18. yüzyılda inşa edilmiş. Bodleian Kütüphanesi'nin bir parçası. Bodleian Kütüphanesi Avrupa'nın en eski kütüphanelerden biri. Ve İngiltere'de basılan her kitabın bir kopyası burada saklanmak zorunda. Genel olarak Oxford'u arattığınızda karşıya çıkan görüntülerden biri Radcliffe Kamera oluyor. Şimdi de bizim fotoğraf çekme zamanı geldi. Oxford'a biz Londra'nın yerlisiyle geldik. Kendisine şu an söz veriyorum. Size uzmanlardan bilgi aktaracağız. Merhabalar Kristinacığım. Kübra ben. Herkese selamlar. Yani böyle çok akademik bilgi gibi söylemeyelim de birazcık işte dedikoduvari bilgiler vereyim size bugün Oxford'la ilgili. Oxford aslında çok böyle 11. yüzyılda hatta eğitimin verildiği bir yer olarak biliniyor. Tabii daha 11. yüzyılın başlarında böyle kurumsal bir eğitimden bahsetmiyoruz. Ama sonra 2. Henry Paris Üniversitesi'ne gitmesini yasaklıyor akademisyenlerin, öğrencilerin. Öyle olunca burada bir akademisyen yoğunluğu artıyor. Ve burada aslında Oxford kurumsallaşıyor. Bugün bildiğimiz Oxford oluyor. O günden bugüne de kalıyor. Bir de Cambridge hikayesi var. Böyle biraz dedikoduya girelim. Cambridge nasıl kuruluyor? İşte Oxford yıllardır sadece bilim üretmeyen, işte biraz politikaya da giren, felsefede üreten bir üniversite. Haliyle halk akademisyenlerle çatışıyor. Biraz böyle bundan rahatsız olan akademisyenler Cambridge'e gidiyor. Ve Cambridge Üniversitesi'ni kuruyor. Haliyle aslında böyle çok eski işte 13. yüzyıldan bugüne gelen de arada bir kıyasıya rekabet var. Türkiye'den örnekle Boğaziçi ODTÜ, işte Boğaziçi İTÜ değil mi? Böyle bir ara kızıştırmaya çalışırlar. Bunlar çok tatlı rekabetler ama sevdiğimiz rekabetler. Bütün rekabetler böyle olsa keşke. Şu an Oxford'un en fotojenik noktalarından birindeyiz. Bridge of Sighs, İç Çekişler Köprüsü olarak biliniyor. Venedik'teki Bridge of Sighs Köprüsü'ne çok benzetmişler. 1914 yılında yapılmış. Venedik'teki köprünün ismi nereden geliyor? Mahkumlar hayatını kaybetmek üzereyken dışarıya suya bakarken böyle iç çekiş yapıyorlardı. Ama tabii ki burada medeniyet var, akademik hayat var. Buradaki durum farkı tabii ki alakası yok. Ama yani stresler var yine de sınavlar, tezler ben bilirim. Belki ondandır.
Şu an Christchurch Koleji'ndeyiz. Burası hem kolej hem katedral. Burayı 16. yüzyılda Kardinal Wolsey kurdu. Arkamda gördüğümüz yatakhane 13 tane başbakan yetiştirdi. Ama tabii ki burası sadece başbakanları değil, yani sadece elitleri ve aristokrasi değil. Aynı zamanda birçok kitaplara ve filmlere de ilham oldu. Mesela Harry Potter, Compass gibi. Şu an Great Hall merdivenlerindeyiz. Burası bayağı kalabalık. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Eğer siz de benim gibi Harry Potter fanıysanız bu merdiven size tanıdık gelebilir. Çünkü burası Harry Potter filmindeki Harry Potter'ın ve Profesör McGonagall'ın karşılaştığı sahne. Yani burada çekildi. Welcome to Hogwarts. Ayrıca burası Great Hall yol gidiyor. Great Hall'un görüntüsü Harry Potter yemekhanesi için bir ilham oldu. Yani Warner Bros. Stüdyosunda ona çok benzer bir yemekhane yapılmış. İşte şu an Great Hall'a giriyoruz. Kendimi şu an Hogwarts öğrencisi gibi hissediyorum. İnanabiliyor musunuz? Burada gerçekten insanlar oturup yemek yiyebiliyor ya. Ne kadar şanslılar. Ayrıca duvardaki portreler çok güzel. Burası gerçekten çok güzel ve bir yemekhane bile bu kadar güzel ise hani üniversiteyi, kütüphaneyi, derslikleri hani ne kadar güzel olabilir hayal bile edemiyorum. Baksanıza burada tabaklar falan duruyor. Çok tatlı duruyor. Bir de burada gerçekten oturup yemek yiyorlar ya. Ben çok kıskandım şu an beni. Christchurch College gezimizi tamamladık. Bir sonraki yere gideceğiz. Ya çok güzel, inanılmaz. Ya Harry Potter filmlerinde gibi hissediyoruz kendimizi. Yani çoğu yeri büyük ihtimalle yani buralardan esinlenerek aldılar. Sanki Hogwarts'ın içerisindeyiz. Yani herhangi bir büyü öğrenebiliriz yani. Expecto Patronum.
Evet, biz Oxford'dan sonra Bibury diye bir köye geldik. Diğer ismi Cotswold. Biraz karanlık bir havaya denk geldik ama yine de görebilirsiniz. Çok şirin Köy bir çok köy. şirin, aynen tatlı. Biraz gübre kokuyor ama o da atmosfere bir puan katıyor. Yani 10 olmaz 9 Ya da olur. çıkartıyor bilmiyorum artık. Biz çok acıktık çünkü doğru düzgün tüm gün yemedik o kahvaltıdan sonra Gales'ta. O yüzden bir tane lokal bir restoranla denk geldik. Puanları da iyiydi. İsmi Catherineville, The Catherineville. Ve ben lokal yerli neydi? Beef burger. Beef ne demek? Ay, Dana burger. Ben lokal yerli yani dana burger söyledim. Patates kızartmasıyla da. Cemal? Ben de fish and chips söyledim. Böyle bir şey. Evet yani Cemal İngiltere'ye ya da İskoçya'ya buraya geldiğinde gelmişken- yani fish and chips'ten Bitirmişsin. Benim pizzamın adını hatırlamıyorum. Sadece çok açtım. Etli bir pizza. Etli mısır. Aynen. Spicy pizza. Bu da düz margarin. Mağara gibi değil mi ya? Ne diyecektim? Arabayı 2 numaralı terminali Aşkım bir daha yapsana. Evet arkadaşlar, Erciyes yolundayız. Birazcık trafik var. Yok değil. Korktum ya. Burası 18. İrem aşağı link ekle. Yok yanlış yer söyledim. Tamam. Christchurch College. Evet, tamam. Bu güzel köprüyle 2. Mahmut döneminde yapılan köprünün Kayseri'deki merkez. yok o yanlış. O başka. O başkaydı, evet.